Merhaba koçlar. Gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs'ün Terazi burcuna geçişi var. Sevgili koçlar, 14 Ekim'den itibaren Venüs sizin tam karşınızda, yani 7. evinizde Terazi burcunda ilerlemeye başlıyor. Bu dönem boyunca odağınız net bir şekilde ilişkiler, ortaklıklar ve ikili bağlar üzerine kayıyor. Siz zaten hayatı cesur ve direkt yaşayan bir burçsunuz. Ama Venüs'ün Terazi transiti size şunu soruyor: İlişkilerinde ne kadar denge var, ne kadar eşitlik var ve ne kadar nezaket var? Transit başlarken gökyüzü çok hareketli. Venüs karşıt burcunuzda ışıldarken Koç burcundaki retro Neptün'e karşıtlık yapıyor. Bu sizler için ilişkilerde bir tür sis perdesi anlamına gelebilir. Partnerinizin niyetini anlamak, idealize etmek ya da geçmişteki bir ilişkiye dair yanılgıların tekrar gündeme gelmesi mümkün. Bu yüzden ilk günlerde kalbinize geleni hemen gerçeğe dönüştürmek yerine biraz zamana bırakın. Aynı gün Venüs, Kova burcundaki retro Plüto ve İkizler burcundaki retro Uranüs'te de büyük bir hava üçgeni kuruyor. Bu üçgen sizin için sosyal çevrenizde, arkadaşlıklarınızda, hatta iş ortaklıklarınızda çok güçlü bir fırsat penceresi açıyor. Yani Neptün'ün yarattığı sisin içinden bir anda bir anlaşma, bir işbirliği ya da ortaklık, ilham verici bir dost desteği gibi çıkabilir. İlişkilerinize hem dönüşüm hem de özgürleşme mümkün. 23 Ekim'de Venüs ile Plüto arasında bir 108 derecelik açı var. Özel bir açı. Bu açı sizin için ilişkilerde bir hak ediş temasına bahsediyor olabilir. Belki uzun zamandır verdiğiniz emeklerin karşılığını görmeye başlayacaksınız ya da geçmişten gelen bir bağın, karmanın ödüllerini alabilirsiniz. Burada önemli olan sizlerin karşı tarafa yaptığınız yatırımın niteliğidir. Eğer adil, dengeli ve yapıcı olduysanız gökyüzü sizi ödüllendirebilir. 30 Ekim'de Venüs, Kiron ve Jüpiter arasında bir tek kare açı kalıbı var. Sert bir gökyüzü. Bu gökyüzündeki tek kare sizin için oldukça kritik. Partnerinizle ya da iş ortaklıklarınızla bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. İçinizdeki ben değerli miyim, seviliyor muyum soruları tetiklenebilir. Özellikle aile ve ev konularıyla ilişkileriniz arasında bir gerilim hattı da oluşabilir. Ama şunu unutmayın koçlar, bu gökyüzü sizi kırmak için değil, iyileştirmek için var. Kiron'un karşıtı eski yaraları açsa da Jüpiter'in dokunuşu bu yaralardan öğrenip büyümenizi sağlayacak. Duygularınızı bastırmak yerine ifade edin. Açık bir konuşma belki de uzun zamandır sakladığınız bir sızı ya da şifa getirebilir. 5 ile 10 Kasım arasında Venüs ile Plüto arasında kare açı aktifleşiyor. İşte burası ilişkilerde güç mücadelelerine dikkat etmeniz gereken dönem. Partnerinizle ya da iş ortağınızla kontrol, kıskançlık, manipülasyon gibi gölgeler açığa çıkabilir. Siz koç olarak zaten bağımsızlığı seviyorsunuz. Bu dönemde karşı tarafın fazla baskıcı ya da talepkar olması sizi zorlayabilir. Ama unutmayın, Plüton'un mesajı nettir. Yüzeyde ne varsa açığa çıkar. Dönüşmek zorundadır. Bu dönem ilişkilere dair köklü bir yüzleşme, hatta bir karar zamanı olabilir. 7 Kasım'da Venüs Akrep burcuna geçecek. Sizin 8. evinize yerleşecek. Artık ilişkiler yüzeysel denge oyunlarından çıkıp derin bir dönüşüm alanına giriyor. Ortak finanslar, paylaşılan kaynaklar, cinsellik ve bağlılık konuları öne çıkacak. Bu tarihten itibaren ben-sen dengesi biz olabilmenin sınavına dönüşüyor. Yani ya derinleşip bağlanacaksınız ya da yüzeyde kalan ilişkiler geride kalacak. Sevgili koçlar, Venüs'ün terazi transiti sizin için ilişkilerde bir denge, eşitlik ve adalet sınavı olacak. 14 Ekim'de başlayan süreç sizi işbirliklerine, sosyal desteklere ve yaratıcı bağlara açarken 30 Ekim ve 5 Kasım civarı daha zorlayıcı sınavlardan geçebilirsiniz. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmek için ilişkilerinizde net olun, sis perdesine kapılmayın. Duygusal yaralarınızla yüzleşmekten kaçınmayın. Bu bir şifa fırsatıdır. Güç mücadelelerinden uzak durun, dönüşümü kabullenin.
7 Kasım sonrası ise derin bağlara, samimiyete ve gerçek ortaklığa yönelin. Gökyüzü size şunu söylüyor: artık yalnızca ben değil, sen ve biz de önemli. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba boğalar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs'ün Terazi burcuna geçişi var. Sevgili boğalar, 14 Ekim'den itibaren Venüs, yani sizin yönetici gezegeniniz, Terazi burcuna, yani haritanızın 6. evine geçiyor. Bu geçiş günlük hayatınızı, iş ortamınızı, sağlık düzeninizi ve yaşam alışkanlıklarınızı ön plana çıkarıyor. Venüs yöneticiniz olduğu için onun terazideki yolculuğu sizlere çok daha güçlü bir şekilde yansıyacak. Adeta yaşam tarzınızda denge, uyum ve güzellik arayışına giriyorsunuz. Transit başlar başlamaz 14 Ekim'de gökyüzü çok hareketli olacak. Venüs Koç burcundaki retro Neptün'le karşıtlık yapıyor olacak. Bu açı sizler için özellikle sağlık, iş arkadaşları ve günlük düzeninizde belirsizlik anlamına gelebilir. Bir projeye dair beklentilerinizde hayal kırıklığına uğramamak için gerçekçi olmaya çalışın. Belki iş ortamında bir kişi sizi olduğundan farklı görünebilir. Bu nedenle ilk günlerde gözlem yapın, hemen karar vermeyin. Ama aynı gün çok güçlü de bir hava üçgeni aktifleşiyor. Venüs, Plüto ve Uranüs büyük bir uyum üçgeni kuruyor. Sizler için bu iş hayatınıza çok değerli fırsatlar getirebilir. Özellikle kariyer bağlantılarınız, sosyal çevreniz ve işten gelen maddi kaynaklarınız arasında güçlü bir destek hattı açıyor. Neptün'ün getirdiği bulanıklığı bu süreçte avantaja çevirebilirsiniz. İletişim, ticaret, medya ve teknoloji odaklı işlerde yenilikçi çözümler gündeme gelebilir. 23 Ekim'de Venüs ile Plüto arasında 108 derecelik özel bir açı var. Bu açı klasik astrolojide nadir kullanılsa da sizin iş hayatınızda ve sorumluluklarınızda bir tür hak ediş göstergesi olabilir. Uzun zamandır yaptığınız emeğin karşılığını almak, üstlerinizden bir takdir görmek veya çalışma ortamınızda hakkınız olanı elde etmek mümkün. 30 Ekim'de ise gökyüzünde Venüs, Kiron ve Jüpiter arasında güçlü bir tek kare açı var. Zorlayıcı bir gökyüzü. Venüs Koç burcundaki Kiron'a karşıtlık yaparken Yengeç'te bu karşıtlığa kare atıyor ve güçlü bir tek kare oluşuyor. Sizler için bu iş hayatınızla özel yaşamınız arasında bir gerilimi tetikleyebilir. Bir tarafta çalışma temponuz, sorumluluklarınız ve sağlık düzeniniz, diğer tarafta ise bilinç altında taşıdığınız eski yaralar ve ailenizden gelen duygusal beklentiler var. Bu süreçte kendinizi biraz yorgun ve hassas hissedebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz, bedensel ve ruhsal ihtiyaçlarınıza kulak vermeniz çok önemli. Jüpiter'in yengeçteki etkisi bu krizi büyütebilir ama aynı zamanda da size şunu öğretir: İş ve özel hayat dengesini bulmadıkça tam anlamıyla mutlu olamazsınız. 5 ile 10 Kasım arasında Venüs ile Plüto arasında bir kare açı tetikleniyor olacak. Bu dönem iş ve kariyer alanında güç mücadelelerine dikkat etmeniz gerekiyor. İş yerinde otorite figürleriyle çatışmalar yaşayabilirsiniz ya da sorumluluklarınız artarken kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Plüton'un mesajı şudur: yüzleşin ve dönüşün. Belki de artık bazı alışkanlıklarınızı geride bırakmanız, çalışma biçiminizi değiştirmeniz mümkün değil. Aynı zamanda bu kare sizin için sağlık konularında da dönüşüm getirebilir. Vücudunuzu yoran alışkanlıkları bırakmak, daha disiplinli ve dengeli bir yaşam tarzı geliştirmek için gökyüzü sizi zorluyor. 7 Kasım'da Venüs Akrep Burcu'na geçecek. 7. evinize geçecek sizin de. Bu geçişle birlikte odağınız artık ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik alanına kayıyor. Terazi transitinde iş, sağlık düzeninize odaklanırken Akrep döneminde de daha çok karşı tarafla ilgileneceksiniz. İlişkilerinizde derinleşme, ortaklıklarınızda dönüşüm ve bağlılık ihtiyacı artıyor. Artık biz olma zamanı geliyor. Sevgili boğalar, Venüs'ün terazi transiti sizin için iş hayatınızı, günlük düzeninizi ve sağlığınızı parlatıyor.
14 Ekim'de başlayan bu süreç yeni fırsatlar getirebilir, güçlü destekler alabilirsiniz. Ancak 30 Ekim 5 Kasım civarı dikkatli olun. İş özel hayat dengesinde krizler yaşanabilir. İş ortamında güç mücadeleleri ortaya çıkabilir. Bu süreç size yaşam tarzınızı yeniden düzenleme, sağlığınıza özen gösterme ve çalışma biçiminizi dönüştürme fırsatı sunuyor. 7 Kasım'dan sonra ise Venüs Akrep'e geçtikten sonra ilişkilerde derinleşme dönemi başlayacak. Yani önce düzeninizi kurun, sonra da gerçek bağlara odaklanın. Gökyüzü size şunu söylüyor. Yaşam tarzında dengeyi bulursan ilişkilerinde de huzuru daha kolay yakalayabilirsiniz. Mutlu, umutlu, huzurlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs'ün Terazi burcuna geçişi var. Sevgili ikizler, 14 Ekim'den itibaren Venüs Terazi burcuna, yani sizin 5. evinize geçiyor. Bu transit hayatınıza aşk, romantizm, yaratıcılık, keyif ve eğlence temalarını getiriyor. Sizler için bu dönem adeta kalbinizden geçenin, zevk aldığınızın peşinden gitme zamanı. Aşk ilişkileri gündeme gelebilir, çocuklarla ilgili konular öne çıkabilir, sanatsal yaratıcılığınız canlanabilir. Kısacası hayatınızın sahnesi daha renkli ve estetik bir hale geliyor. Transit başlarken Koç burcundaki retro Neptün'e karşıtlık yapacak Venüs. Bu açı sizler için özellikle sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınız ve aşk hayatınız arasında bir belirsizlik yaratabilir. Bir arkadaşınıza karşı romantik duygular gelişebilir ya da aşk ile dostluğu ayırt etmek zor olabilir. Ayrıca hayal kırıklığına açık bir zamandasınız. İlişkilerde fazla idealize etmeyin. Ama aynı gün Venüs Kova'daki retro Plüto ile de ve ikizlerdeki retro Uranüs ile de güçlü büyük bir hava üçgeni kuracak. İşte bu açı sizin için çok kıymetli. 5. evinizdeki Venüs, 9. evinizdeki Plüto, 1. evinizdeki Uranüs arasında kurulan bu üçgen size özgürlük, ilham ve genişleme fırsatı veriyor. Kendinizi ifade etmek, sahneye çıkmak, yaratıcılığınızı insanlarla paylaşmak için olağanüstü bir destek hattı açıyor. İlham patlamaları, ani kararlar ve dönüşüm fırsatları gündeme gelebilir. 23 Ekim'de Venüs ile Plüto arasında 108 derecelik özel bir açı aktifleşiyor. Sizin için bu aşk hayatınızda ya da yaratıcı projelerinizde bir hak edişi işaret edebilir. Uzun zamandır verdiğiniz emeğin meyvesini almak, yeteneklerinizle bir takdir görmek mümkündür. Aynı zamanda çocuklarla ilgili konularda da geçmişten gelen bir ödül ya da tamamlanma yaşanabilir. 30 Ekim gökyüzü biraz sert tablo çiziyor. Venüs, Kiron ve Jüpiter arasında bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Bu sizin için özellikle aşk ve arkadaşlık dengesini test edebilir. Bir tarafta romantik bağlar, diğer tarafta sosyal çevreniz ve mali değerleriniz arasında bir gerilim hattı oluşuyor. Kiron'un etkisiyle aşk hayatınızdaki eski yaralar tetiklenebilir. Gerçekten değer görüyor muyum ya da kalbimi açarsam incinir miyim gibi sorularla yüzleşebilirsiniz. Jüpiter'in kare açısı ise bu konuların hepsini büyütebilir. Aynı zamanda da finansal konularda da riskli kararlar almamaya dikkat edin bu dönemde. 5-10 Kasım arasında Venüs ile Plüto arasında bir kare açı oluşacak. Bu dönem aşk hayatınızda ya da çocuklarla ilgili konularda derin dönüşümlere işaret ediyor. İlişkilerde güç mücadeleleri, kıskançlık, tutku ve manipülasyon gündeme gelebilir. Aynı zamanda yaratıcı projelerinizde baskılar, kontrol mekanizmaları ya da otorite figürleriyle çatışmalar yaşanabilir. Bu kare sizleri zorlayabilir ama aynı zamanda güçlenmenizi de sağlar. Aşkı ve yaratıcılığı yüzeysel değil, derin ve kalıcı bir şekilde yaşamanız için gökyüzü sizi dönüştürüyor. Ve 7 Kasım'da Venüs teraziden çıkarak Akrep burcuna, yani sizin 6. evinize geçiyor. Bundan sonra odağınız iş ortamı, günlük düzen ve sağlık konularına kayacak. Aşk ve eğlence teması yerine daha çok sorumluluklara, işbirliklerine ve yaşam düzeninizi iyileştirmeye bırakıyor. Bu yüzden Venüs terazi dönemini iyi değerlendirin, kalbinizi açın, yaratıcı olun, aşkı yaşayın. Çünkü 7 Kasım'dan sonra enerjiniz daha çok iş hayatına yönelecek.
Sevgili ikizler, Venüs'ün terazi transiti size aşk, keyif, yaratıcılık ve neşe getiriyor. 14 Ekim'de başlayan süreç hayat sahnenizi aydınlanıyor, ilhamla doluyorsunuz. 23 Ekim'de hak ettiğiniz bir ödül kapınızı çalabilir. 30 Ekim 5 Kasım civarı ise ilişkilerde ve projelerde yüzleşmeler yaşanabilir. Bunlar sizi büyütmek, güçlendirmek için geliyor. 7 Kasım'dan sonra Venüs Akrep'e geçtiğinde iş ve sağlık konuları öne çıkacak. O yüzden bu dönemde kalbinizin sesini dinleyin, sevdiğiniz şeyleri yapın ve yaratıcılığınızı sergileyin. Gökyüzü size şunu söylüyor: hayat sahnenize çıkın, kalbinizin melodisini duyurmaktan korkmayın. Umutlu, verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs'ün terazi burcuna geçişi var. Sevgili yengeçler, 14 Ekim'den itibaren Venüs terazi burcuna, yani haritanızın 4. evine geçiyor. Bu geçiş sizler için kökler, aile, ev hayatı ve içsel huzur alanında parlayan bir ışık gibi çalışacak. Siz zaten duygusal bağlara, aitlik hissine ve güvene çok önem verirsiniz. Venüs'ün terazi transiti size evinizde uyum, estetik ve huzur arayışını öne çıkarıyor. Belki ev dekorasyonu yapmak, yaşam alanınızı güzelleştirmek ya da aile içi ilişkileri dengeye kavuşturmak için adımlar atacaksınız. Transit başlar başlamaz Venüs Koç burcundaki retro Neptün'le karşıtlık yapıyor 14 Ekim tarihinde. Bu açı sizin için özellikle kariyer ve aile dengesinde bir sis perdesi yaratabilir. İş hayatınızla ilgili konularda çok netlik olmayabilir. Beklentilerinizi fazla idealize edebilirsiniz. Belki iş ve ev arasında gerçekten ne istiyorum sorusu zihninizi kurcalar. Ama aynı gün Venüs Kova'daki retro Plüto ve ikizlerdeki retro Uranüs'le de güçlü, büyük bir hava üçgeni kuruyor. Bu üçgen sizler için maddi kaynaklar, aile bağları ve içsel dönüşüm anlamında büyük destekler getirecektir. Aile içi konuşmalar, miras ya da ortak kaynaklarla ilgili olumlu gelişmeler olabilir. Ayrıca arkadaş çevrenizden veya dostlarınızdan ev, aile ya da yaşam düzeniniz konusunda sürpriz destekler de görebilirsiniz. 23 Ekim'de Venüs ile Plüto arasında 108 derecelik özel bir açı oluşuyor. Bu açı sizin için ortaklıklar, paylaşımlar ve ailevi sorumluluklarda bir hak edişi gösterebilir. Belki uzun zamandır verdiğiniz çabaların karşılığını aile içinde göreceksiniz ya da geçmişten gelen bir hesaplaşma sizin lehinize sonuçlanabilir. 30 Ekim'de gökyüzü biraz daha zorlu bir tabloya dönüşüyor. Venüs Koç burcundaki retro Kiron'la karşıtlık yaparken Yengeç burcundaki Jüpiter de bu karşıtlığa kare atıyor ve güçlü bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Bu sizler için özellikle aile ile kariyer arasında bir gerilim yaratabilir. Bir tarafta evinizin huzuru ve güvenliği, diğer tarafta iş hayatındaki sorumluluklarınız var. Kiron'un etkisiyle geçmişten gelen kırgınlıklar açığa çıkabilir. Belki ebeveynlerinizle, patronlarınızla ya da otorite figürleriyle ilişkilerinizde eski yaralar tekrar gündeme gelebilir. Jüpiter'in sizin burcunuzdaki kare etkisi ise olayları büyütebilir, duygularınızı da yoğunlaştırabilir. Ama aynı zamanda size büyüme fırsatı da verir. Bu süreçte duygularınızı bastırmayın ama aşırı dramatik olmaktan da kaçının. Venüs 5 ile 10 Kasım arasında Kova'daki Plüto ile kare açıda olacak. Bu sizin için ailevi konularda güçlü dönüşümlere işaret ediyor. Ev, yuva, aile bağları ve hatta ortak mülkler konusunda güç mücadeleleri yaşanabilir. Plüton'un etkisi sizi zorlayabilir ama aynı zamanda daha sağlam temeller atmaya da davet eder. Belki ilişkilerinizde eski kalıpları bırakmanız, aile bağlarında yeni bir düzen kurmanız gerekiyordur. Bu dönem aynı zamanda içsel dönüşüm için de güçlüdür. Kendi gölgenizle yüzleşir, içinizdeki güçle tanışırsınız.
7 Kasım'da Venüs Terazi burcundan çıkarak Akrep burcuna geçiyor. Yani sizin 5. evinize geçiyor. Bu geçişle birlikte odağınız tamamen değişecek. Artık aşk, çocuklar, yaratıcılık ve keyif hayatınızda parlamaya başlıyor. Ev ve aile odaklı süreçlerin ardından daha tutkulu, daha yaratıcı ve daha romantik bir dönem başlayacak. Sevgili yengeçler, Venüs'ün terazi transiti sizin için aile, ev ve kökler alanında bir denge ve huzur arayışını gündeme getiriyor. 14 Ekim'de başlayan süreçte yaşam alanınızı güzelleştirebilir, aile ilişkilerinizi onarabilirsiniz. 23 Ekim'de emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz. 30 Ekim ve 5 Kasım civarı biraz daha zorlu geçebilir. Kariyer, aile dengesi ve güç mücadeleleri gündeme gelebilir. Ama bunlar daha sağlam bir yapı kurmanız için geliyor. 7 Kasım'da Venüs Akrep'e geçtiğinde odağınız artık aşk, yaratıcılık ve keyif olacak. Bu yüzden önce köklerinizi dengeleyin, sonra kalbinizin peşinden gidin. Gökyüzü size şunu söylüyor: gerçek huzur sağlam köklerden doğar. Köklerinizi güçlendirin, kalbiniz özgürleşsin. Mutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs'ün terazi burcu transiti var. 14 Ekim'den itibaren Venüs terazi burcuna, yani sizin 3. evinize geçiyor. Bu transit iletişim dünyanızı, yakın çevrenizi, kardeşlerle ilişkilerinizi ve zihinsel uğraşlarınızı parlatıyor. Siz zaten yaratıcı, özgüvenli ve dikkat çekici bir burçsunuz. Venüs'ün terazi transiti ile birlikte sözleriniz, ifadeniz ve iletişim tarzınız çok daha cazip hale geliyor. İnsanlar sizi dinlemek isteyecek, fikirleriniz daha çok kabul görecek. Transit başlarken Venüs Koç burcundaki retro Neptün'e karşıtlık yapıyor. Bu açı sizin için özellikle eğitim, yolculuklar, akademik alanlar ya da inançlar konusunda bir belirsizlik getirebilir. Fikirlerinizi paylaşırken fazla idealist ya da hayalci olabilirsiniz. Kendi doğrularınızı netleştirmeden yeni bir projeye adım atmamaya dikkat edin. Aynı gün Venüs Kova'daki Plüto'yla ve İkizlerdeki Uranüs'le güçlü bir hava üçgeninde kuruyor. Bu üçgen sizin için muazzam. 3, 7 ve 11. evinizde oluşan bu uyumlu açı ilişkilerde, ortaklıklarda ve sosyal çevrede size büyük fırsatlar getiriyor. Yani hem sözlerinizle hem de sosyal bağlantılarınızla dikkat çekeceğiniz, insanların size güven duyacağı ve işbirliği için kapınızı çalacağı bir dönemdesiniz. 23 Ekim'de Venüs ile Plüto arasında 108 derecelik bir özel açı aktifleşiyor. Bu açı sizin için özellikle ilişkilerinizde ve ortaklıklarınızda bir tür hak edişi gösterebilir. Uzun zamandır verdiğiniz çabanın karşılığına bir anlaşma, bir işbirliği ya da önemli bir konuşma aracılığıyla alabilirsiniz. Söyledikleriniz daha derin izler bırakabilir bu dönemde. 30 Ekim'de gökyüzü biraz zorlu. Venüs Kiron'la karşıtlık yaparken Yengeç burcundaki Jüpiter de bu karşıtlığa kare atıyor ve güçlü bir tek kare açı oluşuyor. Bu sizin için özellikle eğitim, inançlar ve bilinçaltı konularında bir yüzleşme anlamına geliyor. Kiron'un etkisiyle fikirlerinizi ifade ederken geçmişte yaşadığınız eleştiriler ya da yetersizlik duyguları tetiklenebilir. Sözlerim yeterince değerli mi diye sorgulayabilirsiniz. Jüpiter'in kare etkisi ise bütün bu duyguları büyütebilir. Ama unutmayın, bu süreç aynı zamanda şifa da getiriyor. İçsel korkularınızı aşmak için muazzam bir fırsat. 5 Kasım'da 10 Kasım arasında Venüs Plüto ile kare açıda olacak. Bu özellikle ilişkiler ve ortaklıklar alanında güç mücadelelerine işaret ediyor. Partnerinizle, iş ortağınızla ya da yakın çevrenizle iletişimde derin yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Sözcükler bu dönemde adeta bir silah gibi kullanılabilir ama aynı zamanda dönüştürücü de olabilir. Bu yüzden sözlerinizi dikkatle seçin, iletişimde şeffaf olun. Ayrıca bu kare iş hayatınızda da dönüşüm yaratabilir. Yazı, medya, eğitim veya
iletişim odaklı işlerinizde baskılar yaşanabilir. Bu baskılar aslında sizi daha güçlü kılmak için geliyor. 7 Kasım'da ise Venüs Akrep Burcu'na geçiyor. Teraziden çıkıyor. Sizin 4. evinize geçiyor. Artık odağınız tamamen ev, aile ve içsel güven alanına kayacak. İletişim ve sosyal bağlardan sonra daha derin ve duygusal bir döneme gireceksiniz. Ev düzeni, aile ilişkileri ve köklerinizle bağınız ön plana çıkacak. Sevgili aslanlar, Venüs'ün terazi transiti sizin için iletişim, yakın çevre ve sosyal bağlantılar alanında büyük fırsatlar getiriyor. 14 Ekim'de başlayan süreçte sözlerinizle ışıldayacaksınız. 23 Ekim'de hak ettiğiniz bir takdir ya da destek kapınıza gelebilir. 30 Ekim ve 5 Kasım civarı biraz zorlu. Sözleriniz sınanabilir, ilişkilerde güç mücadeleleri gündeme gelebilir. Ama tüm bunlar sizi daha güçlü ve etkili kılmak için olacak. 7 Kasım'da Venüs Akrep'e geçtiğinde ise odağınız ev, yuva ve içsel huzura kayacak. Bu yüzden bu dönemde söylemek istediklerinizi söyleyin, bağlarınızı güçlendirin. Gökyüzü size şunu söylüyor. Sözlerinizi sevgiyle kullanırsanız hayatınızda köprüler değil, kalıcı bağlar kurarsınız. Verimli, mutlu, huzurlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, gökyüzü gündemimizde Venüs'ün terazi transiti var. 14 Ekim'den itibaren Venüs terazi burcuna, yani sizin 2. evinize geçiyor. Bu transit maddi kaynaklar, gelirler, sahip olduklarınız ve özgüven alanınızda etkili olacak. Venüs burada size finansal anlamda destekler sunarken aynı zamanda kendinize olan güveninizi de arttırıyor. Siz zaten detaycı, çalışkan ve emek odaklı bir burçsunuz. Venüs'ün terazi transiti ile birlikte yaptığınız işlerden estetik, uyumlu ve kazançlı sonuçlar alabilirsiniz. Transit başlarken Venüs Koç burcundaki retro Neptün'le karşıtlık yapıyor. Bu açı sizin için ortak kaynaklar, borçlar, krediler veya eşin ya da ortağın finansal durumunda bir belirsizlik yaratabilir. Maddi konularda aşırı idealist olmamaya, riskli yatırımlardan uzak durmaya özen gösterin. Ama aynı gün gökyüzünde de çok güçlü bir hava üçgeni oluşacak. Venüs, Uranüs, Plüto arasında. Bu üçgen iş hayatı, gelirler ve uzun vadeli projeler konusunda size olağanüstü fırsatlar sunabilir. İşinizde yaratıcı ve farklı yollar denerseniz sürpriz kazançlar elde edebilirsiniz. Belki de yabancılarla iş bağlantıları kurabilir, eğitim veya medya alanında gelir artırıcı adımlar atabilirsiniz. 23 Ekim'de Venüs ile Plüto arasında özel bir açı oluşuyor. Bu açı sizin için özellikle iş ve gelir konularında hak ediş teması taşıyor. Uzun zamandır verdiğiniz çabaların karşılığını bir iş fırsatı, zam ya da gelir artışıyla alabilirsiniz. Bu dönem emeklerinizin boşa gitmediğini fark edeceksiniz. 30 Ekim'de gökyüzü biraz daha zorlayıcı bir tabloya geçiyor. Venüs Kiron'la karşıtlık yaparken Jüpiter de bu karşıtlığa kare açı yapıyor olacak. Böylece güçlü bir tek kare kalıbı oluşacak. Bu sizler için maddi konularda ve ortak paylaşımlarda bir gerilime işaret ediyor. Belki ortak gelirler, borçlar ya da miras gibi konular gündeme gelebilir. Kiron'un etkisiyle geçmişte yaşadığınız maddi kayıplar ya da güvensizlik duyguları tetiklenebilir. Jüpiter'in kare açısı ise sosyal çevreniz ya da dostlarınızla ilgili bir konu üzerinden sizi sınayabilir. Ama unutmayın, bu tür zorluklar sizi daha güçlü bir finansal bilinç kazanmaya davet ediyor. 5 ile 10 Kasım arasında Venüs ile Plüto arasında kare açı aktif olacak. Bu iş ve gelir ilişkilerinizde bir dönüşümün habercisi. Belki iş ortamında rekabet, güç mücadelesi veya baskı yaşayabilirsiniz. Ancak Plüton'un etkisi sizi daha sağlam ve kararlı hale getirecek. Bu dönemde işinizi daha tutkulu, daha derin ve daha güçlü yapmaya motive olacaksınız.
Ve 7 Kasım'da Venüs teraziden çıkarak Akrep Burcu'na, yani sizin 3. evinize geçiyor. Bu geçişle birlikte odağınız para ve özgüvenden iletişim, eğitim ve yakın çevreye kayacak. Kardeşler, komşular, kısa yolculuklar ve zihinsel faaliyetler hayatınızda daha çok önem kazanacak. Özetle sevgili Başaklar, Venüs'ün terazi transiti sizin için para, güven ve değerler alanında parlayan bir dönem başlatıyor. 14 Ekim'de başlayan bu süreçte gelirlerinizi arttırabilir, finansal anlamda dengeler kurabilirsiniz. 23 Ekim'de hak ettiğiniz bir fırsat kapınıza gelebilir. 30 Ekim ve 5 Kasım civarı biraz daha zorlu geçebilir. Ortak kaynaklar ve iş hayatında yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Ama bu süreç sizi daha güçlü bir temele oturtacak. 7 Kasım'da Venüs Akrep'e geçtiğinde odağınız tamamen iletişim ve çevreye kayacak. Bu yüzden daha önce finansal alanını toparlayın, sonra da bağlantılarınızı güçlendirin. Gökyüzü size şunu söylüyor: gerçek değer sadece paranızda değil, kendinize duyduğunuz güvende saklı. Mutlu, umutlu, verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba teraziler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs'ün terazi yolculuğu var. 14 Ekim'den itibaren Venüs sizin burcunuza, yani 1. evinize geçiyor. Bu transit hem görünüşünüzde, hem enerjinizde, hem de ilişkilerinizde büyük bir cazibe yaratıyor. Siz zaten doğanız gereği zarif, uyumlu ve dikkat çekicisiniz. Venüs'ün kendi burcunuzda hareket etmesiyle birlikte ışığınız daha da parlayacak. İnsanlar size daha çok çekilecek, sizi dinlemek, görmek ve yanınızda olmak isteyecekler. Bu dönem hayatınızda hem özel ilişkiler hem de sosyal bağlantılar açısından altın değerinde. Transit başlarken Venüs Koç burcundaki retro Neptün'e karşıtlık yapıyor. Bu açı özellikle ilişkiler alanında bir belirsizlik yaratabilir. Partnerinizle beklentileriniz arasında netlik sağlamak zor olabilir. Fazla fedakarlık yapmaktan ya da partnerinizi idealize etmekten kaçının. Aynı gün gökyüzünde güçlü bir hava üçgeni oluşuyor. Venüs'ün Plüto ve Uranüs'le yaptığı bu üçgen size aşk, yaratıcılık, eğitim, yolculuklar ve hayat felsefeniz konusunda olağanüstü fırsatlar getiriyor. Hem kalbiniz hem zihniniz yeniliklere açık olacak. İlişkilerinizde tutkuyu, özgürlüğü ve derinliği aynı anda yaşayabilirsiniz. 23 Ekim'de Venüs ile Plüto arasında özel bir açı oluşuyor. Bu açı sizin için aşk, yaratıcılık ve kişisel gelişim alanında bir hak edişi işaret ediyor. Uzun zamandır verdiğiniz çabaların karşılığı aşk hayatınızda bir gelişme ya da yaratıcılığınızı ortaya koyacağınız bir fırsat olarak karşınıza çıkabilir. 30 Ekim'de gökyüzü biraz daha sertleşiyor. Venüs Kiron'la karşıtlık yapıyor. Jüpiter de buna kare atıyor ve güçlü bir tek kare açı kalıbı ortaya çıkıyor. Bu sizler için hem ilişkilerde hem de özel hayat dengesinde zorluklar yaratabilir. Kiron'un etkisiyle partnerinizle aranızda eski kırgınlıklar açığa çıkabilir. Belki de ben mi, biz mi sorusuyla yüzleşeceksiniz. Jüpiter'in kare etkisi ise kariyer hayatınız üzerinden baskı yaratabilir. İş sorumlulukları ile özel hayat arasındaki dengeyi kurmak bu dönemde kolay olmayacak. Ama bu zorluklar daha sağlam ilişkiler kurmanız için bir sınav niteliğinde olabilir. 5 ile 10 Kasım arasında Venüs Kova burcundaki Plüto ile kare açı yapıyor. Bu sizin için özellikle aşk, yaratıcılık ve özgürlük konularında güçlü dönüşümler anlamına geliyor. İlişkilerde kıskançlık, güç mücadeleleri ya da kontrol etme arzusu gündeme gelebilir. Ama bu süreç aynı zamanda ilişkilerinizi daha derin ve güçlü hale getirecek bir fırsat da sunuyor. Aşkı yüzeysel değil, köklü ve tutkulu bir şekilde yaşama zamanı geliyor. Ve son olarak 7 Kasım'da Venüs burcunuzdan çıkarak Akrep burcuna,
yani sizin ikinci evinize geçiyor. Bu geçişle birlikte odanız artık para, güven ve sahip olduklarınız alanına kayacak. Güzellik, estetik ve cazibenizi iş ve finansal konulara yönlendirebilirsiniz. Gelirlerinizi artıracak yeni fırsatlar da bu dönemde gündeme gelebilir. Sevgili teraziler, özetle Venüs'ün burcunuza geçişi sizin için yılın en şanslı dönemlerinden biri olacak. 14 Ekim'den itibaren ışığınız parlıyor. İnsanlar size daha çok çekiliyor. 23 Ekim'de hak edişleriniz geliyor. Aşk ya da yaratıcılıkla destekleniyorsunuz. 30 Ekim 5 Kasım civarı ise biraz daha zorlayıcı. İlişkilerde sınavlardan geçebilirsiniz. Ama bu sınavlar sizi daha sağlam ve tutkulu bağlara götürecek. 7 Kasım'da Venüs Akrep'e geçtiğinde odağınız artık para ve değerler olacak. Bu yüzden önce ilişkilerdeki dengeyi kurun, sonra maddi alanlarda güçlenin. Gökyüzü size şunu söylüyor: kendi ışığınızla parladığınızda hem aşkı hem hayatı kendinize çekersiniz. Mutlu, umutlu, verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs'ün terazi transiti var. 14 Ekim'den itibaren Venüs terazi burcuna, yani sizin 12. evinize geçiyor. Bu transit bilinçaltı, içsel huzur, gizli duygular ve ruhsal süreçler alanında etkili olacak. Siz zaten derinlikli, sezgileri güçlü ve içsel dünyasına önem veren bir burçsunuz. Venüs'ün burada ilerlemesi biraz geri çekilme, kendi içinizde denge bulma ve ilişkilerinizi daha derin bir boyutta sorgulama ihtiyacı yaratabilir. Bu dönem aşkı ve ilişkileri daha gizli, daha kapalı bir alanda yaşayabilirsiniz. Transit başlarken Venüs Koç burcundaki retro Neptün'le karşıtlık yapıyor. Bu açı özellikle iş ortamınız, günlük hayat düzeniniz ve sağlığınızla ilgili belirsizliklere işaret edebilir. İş hayatında fazla idealist davranabilir, gerçekçi olmayan beklentiler içine girebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konulardan da ihmalden kaçınmalısınız. Ama aynı gün Venüs Plüto ve Uranüs'e de güçlü bir hava üçgeni kuruyor. Bu üçgen sizin içsel dönüşüm, ailevi bağlar ve ortak kaynaklar konusunda büyük destek sunuyor. Özellikle bilinçaltınızda taşıdığınız yüklerden arınmanız için fırsatlar gelebilir. Belki de gizli kalmış bir konu açığa çıkar ve size özgürlük getirir. 23 Ekim'de Venüs ile Plüto arasında özel bir açı oluşuyor. Sizin için içsel dünyada bir hak edişi gösterebilir. Belki de uzun süredir içinizde taşıdığınız bir sıkıntıdan kurtulacak, ruhsal anlamda ödüllendirileceksiniz. Meditasyon, şifa çalışmaları ya da psikolojik destek bu süreçte size çok iyi gelebilir. 30 Ekim'de Venüs, Kiron ve Jüpiter arasında zorlayıcı açılar var. Venüs Kiron'a karşıtlık yaparken Jüpiter de bu karşıtlığa kare atıyor ve güçlü bir tek kare açı kalıbı oluyor. Sizler için bu özellikle iş, sağlık ve gelecek hedefleriniz arasında bir gerilim yaratabilir. Günlük rutinlerinizde düzen sağlamakta zorlanabilir. Geçmişten gelen yaralarınızla yüzleşebilirsiniz. Jüpiter'in kare etkisi ise akademik, yurt dışı ve inanç sistemleri üzerinden sizi büyümeye zorlayabilir. Bu dönem kendinizi fazla zorlamadan dengede kalmanız çok önemli. 5 Kasım ile 10 Kasım arasında Venüs Plüto ile kare açıda olacak. Bu sizin için aile, kökler ve içsel dünya konularında güçlü bir dönüşümü işaret ediyor. Ailevi ilişkilerde baskılar, gizli duyguların açığa çıkması ya da geçmişten gelen yüklerin su yüzüne çıkması mümkün. Plüton'un bu etkisi sizi zorlayabilir ama aynı zamanda daha sağlam bir içsel güce kavuşmanız için geliyor. Ve 7 Kasım'da Venüs Akrep burcuna geçiyor. 1. evinize. İşte asıl parladığınız dönem burada başlıyor. Bir süre içe dönüp ruhsal dünyanızla ilgilendikten sonra artık sahneye çıkma zamanı geliyor. Cazibeniz artıyor. İlişkilerde çekim alanı siz oluyorsunuz. Bu dönem hem aşk hem sosyal hayatınızda güçlü bir başlangıç yapabilirsiniz.
Sevgili akrepler, özetle Venüs'ün terazi transiti sizin için biraz geri çekilme, ruhsal şifa ve bilinçaltı temalarını gündeme getiriyor. 14 Ekim'den itibaren kendi içinizde huzur bulmaya odaklanın. 23 Ekim'de içsel bir ödül ya da bir şifa kapısı açılabilir. 30 Ekim ve 5 Kasım civarı biraz zorlayıcı, iş, aile ve ruhsal alanlarda yüzleşmeler yaşayabilirsiniz ama bunlar sizi daha güçlü kılacaktır. 7 Kasım'da Venüs burcunuza geçtiğinizde ışığınız açılıyor. İçsel şifadan geçip dışsal çekim alanınızı parlatacaksınız. Gökyüzü size şunu söylüyor: önce kendi içinizde dengeyi bulun, sonra dünyaya ışığınızı saçın. Mutlu, umutlu, verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs'ün terazi transiti var. Sevgili yaylar, 14 Ekim'den itibaren Venüs terazi burcuna, yani sizin 11. evinize geçiyor. Bu transit sosyal çevreniz, arkadaşlık ilişkileriniz, gruplar ve gelecek hedefleriniz alanında etkili olacak. Siz zaten doğanız gereği özgür, neşeli ve vizyoner bir burçsunuz. Venüs'ün terazi transitiyle birlikte çevrenizde daha fazla destek görecek, sosyal ilişkilerden keyif alacak ve hayallerinizi gerçekleştirmek için yeni fırsatlarla karşılaşacaksınız. Transit başlarken Venüs Koç burcundaki Neptün'e karşıtlık yapıyor olacak. Bu açı sizin için özellikle aşk hayatınız ve sosyal çevreniz arasında bir belirsizlik yaratabilir. Belki romantik ilişkilerde fazla idealist davranabilir ya da arkadaşlıklarınızda hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Sosyal ilişkilerde beklentilerinizi netleştirmekte fayda var. Ama aynı gün Venüs, Plüto ve Uranüs'le de büyük bir hava üçgeni kuruyor. Bu üçgen sizin için ilişkiler, sosyal bağlantılar ve iletişim alanında büyük destekler getiriyor. Arkadaş çevrenizden sürpriz bir destek alabilir. Bir grup ya da topluluk içinde önemli bir rol üstlenebilirsiniz. Ayrıca ilişkilerinizde dönüşüm ve özgürleşme fırsatı da sizi bekliyor olacak. 23 Ekim'de Venüs ile Plüto arasında özel bir açı var. Bu açı sizin için sosyal çevrenizden bir hak edişi işaret ediyor. Belki uzun zamandır bir toplulukta gösterdiğiniz çabanın karşılığını alabilirsiniz. Dostlarınızdan beklemediğiniz bir destek sizin için dönüm noktası olabilir. 30 Ekim civarı biraz gökyüzü zorlayıcı hale geliyor. Venüs Kiron'la karşıtlık yapıyor. Yengeç burcundaki Jüpiter de bu karşıtlığa kare atıyor ve güçlü bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Bu sizler için aşk, arkadaşlıklar ve ortak paylaşımlar arasında bir gerilime işaret ediyor. Belki özel hayatınız ile sosyal çevreniz arasında seçim yapmakta zorunda kalabilirsiniz. Kiron'un etkisiyle geçmişten gelen kalp kırıklıkları açığa çıkabilir. Jüpiter'in kare açısı ise size maddi ya da duygusal ortaklıklar üzerinden büyümeye zorlayabilir. Burada önemli olan ilişkilerde dengeyi bulmak ve duygularınızı dürüstçe ifade etmek olacak. 5 ile 10 Kasım arasında Venüs ile Plüto arasında bir kare açı var. Bu sizin için arkadaşlıklar, iletişim ve sosyal çevre konularında güçlü bir dönüşümü işaret ediyor. Arkadaş çevrenizde güç mücadeleleri, kıskançlıklar ya da manipülatif durumlar yaşanabilir. Ancak bu süreç size kimin gerçekten yanınızda olduğunu görme fırsatı verecek. Aynı zamanda iletişim şekliniz de değişebilir. Kendinizi daha güçlü, daha net ve daha derin bir dille ifade etmeye başlayabilirsiniz. 7 Kasım'da ise Venüs terazi burcundan çıkarak Akrep burcuna geçecek, sizin 12. evinize. Bu geçişle birlikte odağınız sosyal çevreden biraz daha geri çekilip içsel dünyanıza kayacak. Daha ruhsal, daha derin ve bilinçaltı odaklı bir dönem başlayacak. Belki gizli bir aşk, belki de içsel bir şifa süreci sizi bekliyor olabilir. Özetle sevgili yaylar, Venüs'ün terazi transiti sizin için sosyal çevre, dostluklar ve gelecek hedefleri alanında şanslı bir dönem başlatıyor. 14 Ekim'den itibaren çevrenizden büyük destek görebilir, hayalleriniz için yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. 23 Ekim'de hak ettiğiniz bir ödül
ya da destek kapınıza gelebilir. 30 Ekim ve 5 Kasım civarı biraz daha zorlayıcı, sosyal çevrenizde yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Ama bunlar size gerçek dostluklarınızı gösterecek. 7 Kasım'da da Venüs Akrep Burcu'na geçtiğinde odanız artık içsel huzur ve ruhsal şifa olacak. Bu yüzden önce çevrenizdeki bağları güçlendirin, sonra kendi içinize dönün. Gökyüzü size şunu söylüyor. Gerçek dostluklar sizi hem hayallerinize hem de içinizdeki huzura taşıyanlardır. Mutlu, umutlu, verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Oğlaklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, gökyüzü gündemimizde Venüs'ün Terazi burcuna geçişi var. Sizin 10. evinizde geçiyor Venüs. Bu transit kariyer, toplum önündeki duruşunuz, otorite figürleriyle ilişkileriniz ve hedefleriniz üzerinde çok etkili olacak. Siz zaten çalışkan ve disiplinli bir burçsunuz. Venüs'ün burada ilerlemesiyle birlikte iş hayatınızda daha çok destek görebilir, üstlerinizden takdir alabilir, toplum önünde daha saygın ve cazip bir imaj çizebilirsiniz. Bu dönemde hem özel hayatınız hem işiniz için daha görünür olacaksınız. Transit başlarken Venüs Koç burcundaki Neptün'le karşıtlık yapıyor. Bu açı sizin için özellikle aile ve kariyer arasında bir sis perdesi yaratabilir. Ev düzeninizle ilgili belirsizlikler, iş hayatınızdaki kararlarınızı etkileyebilir. Aile mi, iş mi sorusu zihninizi kurcalayabilir. Gerçekçi olmaya özen gösterin. Ama aynı gün Venüs, Plüto ve Uranüs'te de güçlü bir hava üçgeni kuruyor. Bu üçgen sizin için maddi kaynaklar, iş hayatı ve günlük düzeninizde olağanüstü fırsatlar getiriyor. İş ortamınızda sürpriz destekler alabilir, yaratıcı projeler sayesinde gelir elde edebilirsiniz. Kariyerinizde bir dönüşüm başlıyor ve bu dönüşüm sizi daha güçlü kılacak. 23 Ekim'de Venüs ile Plüto arasında özel bir açı var. Bu açı kariyer hayatınızda bir hak edişi gösterebilir. Uzun süredir emek verdiğiniz bir alanda takdir alabilir, yükseliş yaşayabilir ya da işinizde size verilen değeri daha net görebilirsiniz. Bu dönem çabalarınızın karşılığını almak mümkün olabilir. 30 Ekim civarı gökyüzü biraz daha zorlayıcı bir tabloya geçiyor. Venüs Kiron'la karşıtlık yapıyor. Jüpiter de bu karşıtlığa kare atıyor. Güçlü bir tek kare kalıbı, açı kalıbı oluşuyor. Bu sizin için özellikle aile, kariyer ve ilişkiler arasında gerilime işaret ediyor. Kiron'un etkisiyle aile bağlarınızda geçmişten gelen yaralar açılabilir. Jüpiter'in kare açısı ise partnerinizle ilişkinizde ya da iş ortaklıklarınızda bazı konuları büyütebilir. Bu dönemde hem iş hem özel hayat arasında dengeyi sağlamak kolay olmayabilir. Ancak doğru yönetildiğinde sizi güçlendirecek bir süreç olacak. 5 Kasım'la 10 Kasım arasında Venüs ile Plüto arasında bir kare açı oluşuyor. Bu iş ve para konularında biz yüzleşmeye işaret ediyor. Kariyerinize maddi konular üzerinden güç mücadeleleri yaşayabilirsiniz. Belki de gelirinizle ilgili konularda daha fazla sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Ancak Plüton'un bu etkisi sizi uzun vadede daha sağlam bir temele oturtacaktır. 7 Kasım'da Venüs Terazi burcundan çıkarak Akrep burcuna yani sizin 11. evinize geçiyor. Bu geçişle birlikte odağınız kariyerden sosyal çevreye kayacak. Arkadaşlık ilişkileriniz, gruplar içindeki yeriniz ve gelecek hedefleriniz ön plana çıkacak. Sosyal bağlarınız aracılığıyla yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Sonuç olarak sevgili Oğlaklar, Venüs'ün Terazi transiti sizin için kariyer alanında şanslı bir dönem başlatıyor. 14 Ekim'den itibaren toplum önünde parlıyor. İş hayatınızda destek görüyorsunuz. 23 Ekim'de hak ettiğiniz bir başarı ya da takdir kapınıza gelebilir. 30 Ekim ve 5 Kasım civarı arası biraz zorlayıcı. Aile, ilişkiler ve iş hayatı arasında dengeyi bulmak zor olabilir. Ama bu süreç sizi daha güçlü ve sağlam kılacaktır.
7 Kasım'da ise Venüs Akrepe'ye geçtiğinde odağınız artık sosyal çevre ve gelecek hedeflerine kayacak. Bu yüzden önce iş hayatında dengeyi kurun, sonra vizyonunuzu genişletin. Gökyüzü size şunu söylüyor: gerçek başarı hem işte hem özel hayatta dengeyi kurabildiğinizde gelir. Mutlu, umutlu, verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Kovalar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs'ün Terazi burcuna geçişi var. Sevgili Kovalar, 14 Ekim'den itibaren Venüs Terazi burcuna, yani sizin 9. evinize geçiyor. Bu transit hayatınıza yeni bakış açıları, yolculuklar, akademik konular, yabancılarla ilişkiler ve inanç sistemleriniz üzerinden güzellikler taşıyacak. Sizler zaten özgür ruhunuzla keşfetmeye açık bir burçsunuz. Venüs'ün bu alanda ilerlemesiyle birlikte hem zihin hem de ruhsal olarak ufkunuz genişleyecek, dünyaya çok daha iyimser bir gözle bakacaksınız. Transit başlarken Venüs Koç burcundaki Neptün'e karşıtlık yapıyor. Bu açı sizin için özellikle eğitim, yolculuklar ya da iletişim alanında biraz kafa karışıklığı yaratabilir. Belki öğrendiğiniz bir bilgi gerçeği tam yansıtmayabilir ya da bir yolculuk planınızda belirsizlikler olabilir. Burada önemli olan beklentilerinizi gerçeklerle dengelemek. Ama aynı gün Venüs, Plüto ve Uranüs'le de büyük bir hava üçgeni kuruyor. Bu muazzam bir destek sizin için. İlişkilerinizde dönüşüm, aşk hayatınızda özgürleşme, eğitim ve seyahat alanında sürpriz fırsatlar sizi bekliyor olacak. Kendinizi hem aşk hem de hayat vizyonu açısından daha güçlü ve cesur hissedeceksiniz. 23 Ekim'de Venüs ile Plüto arasında özel bir açı var. Bu açı sizin için çok özel, hayat görüşünüz, inançlarınız veya akademik bir alanda emek verdiğiniz konularda hak ediş alabilirsiniz. Belki uzun süredir sürdürdüğünüz bir eğitim tamamlanır. Belki bir yolculuk ya da bir proje sizin için dönüm noktası olabilir. 30 Ekim civarı gökyüzü biraz zorlayıcı hale geliyor. Venüs Kiron'la karşıtlık yaparken Jüpiter de bu karşıtlığa kare açı atıyor ve güçlü bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Bu sizler için özellikle iletişim, yakın çevre ve günlük düzen, iş veya günlük düzen alanlarında gerilimi anlatıyor. Belki kardeşler, yakın akrabalar ya da komşularla ilişkilerinizde zorlanabilirsiniz. Eğitim ya da iş ortamında duygusal baskılar oluşabilir. Kiron'un etkisiyle geçmişten gelen kırgınlıklar gündeme gelebilir. Burada yapmanız gereken fazla büyütmeden konuları ele almak ve yapıcı olmaya çalışmak. 5 ile 10 Kasım arasında Venüs ile Plüto arasında bir kare açı oluşuyor. Bu sizin için son derece güçlü bir yüzleşmeyi ifade ediyor. Hayat görüşünüz, aşk ilişkileriniz ya da sosyal çevrenizle ilgili köklü bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Belki sizi kısıtlayan bir inanç sistemini bırakacak, belki de bir ilişkide güç mücadelesiyle yüzleşeceksiniz. Ama bilin ki bu süreç sizi çok daha güçlü bir birey haline getirecektir. 7 Kasım'da Venüs teraziden çıkarak Akrep burcuna, yani sizin 10. evinize geçiyor. Bu geçişle birlikte odağınız kariyer hayatınıza ve toplum önündeki imajınıza kayacak. İş yaşamında daha görünür olacak, başarılarınızla öne çıkacaksınız. Özetle sevgili Kovalar, Venüs'ün terazi transiti sizin için hem zihinsel hem ruhsal bir genişleme dönemi olacak. 14 Ekim'den itibaren eğitim, seyahat, yabancılarla ilişkiler ve aşk alanında güçlü destekler alıyorsunuz. 23 Ekim'de hak edilmiş bir başarı veya fırsat kapınıza gelebilir. 30 Ekim 5 Kasım civarı biraz daha zorlayıcı, iletişim ve ilişkilerde gerilimler yaşayabilirsiniz. Ama bu süreç sizi kendi gücünüzle tanıştıracaktır. 7 Kasım'da Venüs Akrep burcuna geçtiğinde odağınız artık kariyer ve toplum önündeki konumunuza kayacak. Bu yüzden önce hayat vizyonunuzu netleştirin, sonra iş hayatınıza güçlü adımlarla ilerleyin. Gökyüzü size şunu söylüyor: gerçek özgürlük kendi inançlarınızı cesurca yaşadığınızda başlar.
Umutlu, mutlu, verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili balıklar, gökyüzü gündemimizde Venüs'ün terazi transiti var. 14 Ekim'den itibaren Venüs terazi burcuna, yani sizin 8. evinize geçiyor. Bu transit ortak paylaşımlar, finansal konular, miraslar, borçlar, krediler ve aynı zamanda ruhsal dönüşüm süreçleriniz üzerinde etkili olacak. Sizler zaten derin sezgilerinizle hayatı hisseden bir burçsunuz. Venüs'ün bu alanda ilerlemesi maddi kaynaklarınızı düzenlemenizi, ilişkilerinizde daha derin bağlar kurmanızı ve psikolojik anlamda da şifa bulmanızı sağlayacak. Transit başlarken Venüs sizin burcunuzdaki Neptün'le karşıtlık yapıyor olacak. Bu açı özellikle ilişkiler ve finans konularında bir sis perdesi yaratabilir. Partnerinizle ya da maddi konularda karşı taraftan beklentileriniz net olmayabilir. Kendinizi fazla hayalci davranırken bulabilirsiniz. Bu noktada gerçeklerle yüzleşmek önemli olacaktır. Ama aynı gün Venüs, Plüto ve Uranüs'te de büyük bir hava üçgeni kuruyor. Bu üçgen sizin için aile, sosyal çevre ve finansal konularda olağanüstü fırsatlar getiriyor. Belki aileden destek alabilir, miras ya da yatırım konularında güçlü dönüşümler yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda ilişkilerde daha özgür ama aynı zamanda daha derin bir bağ kurma şansı da sizi bekliyor olacak. 23 Ekim'de Venüs ile Plüto arasında özel bir açı var. Bu sizin için sosyal çevreniz veya ortaklıklar üzerinden bir hak edişi anlatıyor. Uzun zamandır verdiğiniz bir emeğin karşılığını maddi ya da manevi şekilde alabilirsiniz. Bu dönem aynı zamanda çevrenizden gelen güçlü bir desteği de işaret ediyor. 30 Kasım'da gökyüzü biraz daha zorlayıcı hale geliyor. Venüs Kiron'la karşıtlık yapıyor. Jüpiter de bu karşıtlığa kare atıyor ve güçlü bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Bu sizler için maddi kaynaklar, aşk ve çocuklar alanında bir gerilime işaret ediyor. Belki para ile ilgili konularda bir hayal kırıklığı yaşayabilir. Belki de partnerinizle ya da çocuklarınızla ilgili sorumluluklarda zorlanabilirsiniz. Kiron'un etkisiyle değersizlik duyguları tetiklenebilir. Jüpiter'in kare açısı ise bu temaları büyütüp sizi çözüm bulmaya zorlayacaktır. Bu dönemde cesaretle yüzleşin. Çünkü çözüm sizi özgürleştirecek. 5 ile 10 Kasım arasında Venüs ile Plüto arasında bir kare açı oluşuyor. Bu sizin için sosyal çevre, arkadaşlıklar ve finans konularında güçlü bir dönüşümü ifade ediyor. Belki bir arkadaşlık bitişe gidebilir. Belki de sosyal çevrenizde güç mücadeleleri yaşayabilirsiniz. Maddi anlamda bu sizi dönüştürecek bir yüzleşme söz konusu. Ama unutmayın, Plüto daima sizi güçlendirmek için çalışır. 7 Kasım'da Venüs Terazi burcundan çıkarak Akrep burcuna, yani sizin 9. evinize geçecek. Bu geçişle birlikte odağınız finans ve ortaklıklardan uzaklaşıp eğitim, yolculuklar, yabancılarla ilişkiler ve inanç sistemlerinize kayacak. Ruhsal olarak daha özgür hissedeceksiniz. Sevgili balıklar, Venüs'ün transiti sizin için maddi kaynaklar, ortaklıklar ve derin bağlar alanında etkili olacak. 14 Ekim'den itibaren finansal destekler artabilir. Ruhsal dönüşümler yaşayabilirsiniz. 23 Ekim'de hak ettiğiniz bir fırsat önünüze gelebilir. 30 Ekim 5 Kasım civarı biraz zorlayıcı finansal konular ve ilişkilerde yüzleşmeler gündemde olacak. Ancak bu süreç sizi hem güçlendirecek hem de gerçeklerle yüz yüze getirerek şifalandıracak. 7 Kasım'da da Venüs Akrep burcuna geçtiğinde odağınız eğitim, yolculuklar ve hayata daha geniş bir pencereden bakmak olacak. Gökyüzü size şunu söylüyor: İçsel zenginlik hem maddi hem de ruhsal dönüşümde gelen içsel huzurdur. Mutlu, umutlu, verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.